İnsan, zeki bir varlık olduğu için sürekli olarak gelişmek zorundadır. Fakat mitolojide insanın gelişmesi için gereken kaynaklar tanrıların elindedir. O halde insanın görevi bu kaynakları tanrılardan almak, ne pahasına olursa olsun ve uygarlığı başlatmaktır. Bu sürecin en önemli örneği Prometheus'un ateşi tanrıdan çalıp insanlara hediye etmesidir. Ancak bu olay aynı zamanda tanrılar ve insanlar arasında hiç bitmeyen bir savaşın da başlangıcı olur. Bu bölümde uygarlığın ilk adımı olan teknolojik gelişmeyi konuşacağız. Mitolojik hikayelerle teknik bilgi sahibi olmanın insanlara neler kazandırdığını ve neler kaybettirdiğini anlatacağız. Ayrıca bu gelişimin insanın doğaya hükmetme isteğini nasıl arttırdığını göreceğiz. Sonunda doğanın acımasız cezalarını çekeceğini bilse de, insanın içindeki bu arzuya karşı koyamadığını ve insan doğasının trajedi dolu tarafını bir kez daha vurgulayacağız. Ateş, tekne ve acı. Prometheus'un ateşi çalıp insanlığa getirmesi, insanın kendi kararlarını verme ve uygulama isteğini tanrılara rağmen gösterir. Aynı zamanda insanın doğasında teknik bilgiye olan yatkınlığının da bir göstergesidir. Prometheus ateşi tanrılardan kendi yaptığı bir aletle çalmıştır. Çok yavaş yanan bir bitki olan rezene sapını gizlice gökyüzüne sokmuş, ateşi çalıp bu sapın içine koymuş ve yeryüzüne inmiştir. Bu ateş tanrısal bir sırdır ve Prometheus hayatını tehlikeye atarak ölümlü insanoğluna bu sırrı hediye etmiştir. Çünkü ateşe kavuşan insan artık aklının yanında zekasını da kullanmayı öğrenecek, her alanda ustalaşacak ve durmadan gelişmeye başlayacaktır. Ateş, insanlığa teknolojik gelişimin kapılarını sonuna kadar açmıştır. Ama onu getiren ustasını da korkunç bir işkenceye ve dayanılmaz acılara mahkum etmiştir. Çünkü Prometheus tanrısal sırrı öğrenmeye ve öğretmeye kalkışmış. Doğanın işine karışarak haddini aşmıştır. Gerçekten de teknik bilgi sahibi bir insan Tanrı'yı kandıran insandır. Ve bu yüzden işkence görecekse görecektir. Zaten insan gelişmek için bunu baştan kabul etmiştir. Böylece tanrıların emriyle, kollarından ve bacaklarından zincirlerle bağlanır ve fırtınaların dövdüğü, sarp ve ıssız Kafkas dağlarının kayalıklarına çivilenir. Kavurucu yalnızlıkla ve her gece karaciğerini yiyen, sadece sabah yeniden oluşması için bir kartalla uçsuz bucaksız gökyüzünün altında yalnız bırakılır. Çünkü Prometheus yarı insan, yarı tanrıdır, asla ölmeyecektir. Böylece Prometheus o dağa zincirlenmiş kaldığı sürece karaciğeri sürekli olarak kartal tarafından yenecek ve meydan okumasının sonuçlarına sonsuza dek katlanacaktır. Prometheus cezasına boyun eğer ve acı içinde kıvranır, ancak bu süre zarfında ruhunda yeni bir duygu keşfeder. Bu duygu ona şöyle der: yaptığına inandıysan sonuçlarına da katlanmalısın. Bu duygu gururdur ve gurur ona dayanma gücü verir. Prometheus ateşi gururla insanlığa getirdi ve bu nedenle gururun azabına katlanmalıdır. Yaptığının doğru olduğuna inanıyor çünkü insanlığa doğaya karşı en güçlü silahını, tekneyi, tek bilgi verdi. Tekne, insanların doğanın yaptığı şeye cevaben yarattığı her şeydir. Kafkas dağlarında acı içinde kıvranırken Prometheus, tüm gururuyla insanlığa yaptığı iyiliği hatırlatır. İnsanların gözleri vardı ama görmediler. Kulakları vardı ama duymadılar. Evlerini tuğlalarla nasıl inşa edeceklerini veya yüzlerini güneşe nasıl çevireceklerini bilmiyorlardı. Güneşin ulaşmadığı mağaralarda, yer altında yaşayan karıncalar gibi yaşıyorlardı. Eğer onlara yıldızların nasıl doğup battığını öğretmeseydim, hesaplama hakkında hiçbir bilgileri olmazdı. Onlara en büyük taktiği sayıları öğrettim. Onlara hafızanın anası olan yazmayı öğrettim. Onlar için vahşi hayvanları evcilleştirdim. Atları arabalara koştum ve insanlara onları nasıl kontrol edeceklerini öğrettim. Ben olmasaydım insanlığa kimse gemi vermezdi. Denizleri yaran o yelkenli gemiler. Yunanca tekne kelimesinde gerçekten de bir hile vardır. Çünkü insanın rahat yaşaması için doğanın kandırılması, öfkesinin yatıştırılması gerekir. Bu kelimenin ilk anlamı zanaatkarlık, sanatçılık, yetenek, beceri, el hüneri olsa da ikinci anlamı hile, hilekarlık, kurnazlık, dalaveredir.
Yani bu kelime hem olumlu hem de olumsuz anlamlar içerir. Buradan da anlaşılacağı gibi teknologiya, doğayı kandırıp insanı rahat ettirmektir. Doğanın kanunlarını alt ederek hile yapan insan aklı, hibris, kibir ile dolar. Başka bir deyişle, hile yapan insan kibirlidir ve kibirli olmadan teknolojiyi sonsuza dek kullanmak mümkün değildir. Ama kibir, Olimpos tanrıları tarafından hiç sevilmeyen bir özelliktir. Çünkü bu kelime aynı zamanda kendini bilmezlik, haddini aşma anlamına da gelir. Apollon ve Dionysos. Dolayısıyla teknolojiyi kullanmayı bilen bir kişinin icat yapabilmesi için çocuk ruhlu olması gerekir. Ayrıca 9 ilham perisinin ilhamıyla donatılmış olmalıdır. Yani şiirden, tarihten, pantomimden, flütten, danstan, trajedi, komedi ve astronomiden ilham almalıdır. Bu, teknoloji sahibi bir kişinin hem teknik bilgiye hem de sanata hakim olması gerektiği anlamına gelir. Çünkü ilham perilerinin ilhamıyla donatılmış bir kişi, araştıran, anlam arayan, yaşamı ve düzeni sorgulayan ve anlamaya çalışan kişidir. Musa, ilham perisi kelimesi men kökünden gelir. Maino fiilinden türetilen men, öğrenmek, araştırmak, algılamak, kavramak ve bir alışkanlık edinmek anlamına gelir. Ayrıca uyarmak, sinirlenmek, ele geçirmek, heyecanlanmak, çılgınca araştırmak ve çabalamak gibi anlamlar da içerir. Latince mens, mentis, zihin. Kelimesi de akıl, ruh ve düşünme yeteneği anlamına gelen Yunanca men köküyle bağlantılıdır ve canlı, hareketli bir kelimedir. Sanki yaratıcı insanın huzursuzluğunu simgeliyor. İlham perilerindeki bu vahşi ruh, Yunan mitolojisindeki en önemli teknoloji tanrılarından biri olan Apollon tarafından kontrol edilir ve sınırlandırılır. Apollon sınırlayıcı bir güçtür ve öyle de olmalıdır. Bu anlamda zihin rolünü üstlenirken, ilham perileri ruhun heyecan verici kısmını, yani duyguları simgeler ve onların birliği üretimi başlatır. Yunan mitolojisinde ilham perileri şarap tanrısı Dionysos'u besler ve büyütür. Dionysos ile olan bağlantıları, yarattıkları sanatın vahşi bir ruhla ve heyecanla ortaya çıktığının kanıtıdır. Apollon ve Dionysos, teknoloji ve sanatın yaratılmasındaki en önemli iki kavramdır. Bu ikisinin özelliklerine sahip olmayan bir kişi yaratıcı olamaz. Apollon, bir kişinin rasyonel tarafını temsil ederken, Dionysos, ufkun ötesini görebilen, heyecanla dolu, heyecanı ve yaratıcılığı besleyen duygusal tarafını temsil eder. Daidalos'un kanatları. Yunan mitolojisinin en ünlü teknik ustalarından Daidalos, her işte becerikli, hünerli bir Atinalıdır. Baltayı, tesviye aletini, matkabı o bulmuştur, yelkenliği de onun bulduğu söylenir. Canlı gibi görünen heykeller yapmada da ondan iyisi yoktur. Bu becerikli usta, adı acı çeken anlamına gelen yeğeni Talos ile birlikte çalışır. Çünkü icat eden insan sancı çeken ve acı çeken insandır. Talos da ustası gibi yaratıcıdır. Ölü yılanın dişlerinden testereyi icat etmiştir. Pergeli ve çömleği de. Ama Daidalos, yanında çalışan Talos'un kendisinden habersiz bir icat yaptığını görünce, onu kıskanır ve Akropolis'ten aşağı atar. Daidalos daha sonra Girit'e gider ve Kral Minos'un sarayında iş bulur. Bu olay Yunan mitolojisinde tekne kavramının artık çok daha farklı anlamlar kazanmaya başladığının ve karşımıza hem kurtuluş, hem ölüm, hem çözüm, hem iyi hem kötü sonuçlarıyla bütünsel bir döngü olarak çıkacağının habercisidir. Şöyle ki, Daidalos'un Minos'un sarayında yaşamaya başladığı dönemde, Minos'un kızı Pasifa'ya bir boğaya aşık olur. Boğayla birlikte olmak ister ve Daidalos'tan yardım ister. Daidalos onu bir ineğe dönüştürürse bu ilişkinin gerçekleşeceğini anlar ve tahtadan bir inek maketi yaparak kızı bunun içine sokar. Pasifa'ya inek kılığında boğayla birlikte olur ve bu birliktelikten Minotaurus adında yarı insan, yarı boğa bedenli tuhaf bir yaratık doğar. Daidalos, Kral Minos'un kızının yaşadığı bu yasak ilişkiyi duyunca bu tuhaf yaratığı öldüreceğini anladığından yine tekniğini kullanarak bir labirent icat eder. Yani karmakarışık yollarıyla içinden çıkılması çok zor olan bir dehliz yapar ve Minotaurus'u içine yerleştirir. Böylece onu gözlerden uzak tutmuş olur. Bu labirent, teknolojinin yarattığı, anlaşılması ve içinden çıkılması en zor mekandır. Ama sonunda her şeyin farkına varan Kral Minos, Daidalos'u cezalandırır ve onun teknik dehasını kendi icat ettiği bu labirentin içine hapseder.
Daedalos'un oğlu Ikarus da buraya kapatılır ve babasıyla aynı kaderi yaşar. Ama teknoloji, gelişimi durdurulamayan bir süreçtir. Daedalus kapatıldığı, yani baskı altına alındığı, kendi eseri olan bu karmaşık mekandan yine kendi becerisiyle kurtulur. Çünkü içinden çıkılmaz bir yer icat eden teknoloji, ondan kurtulma yolunu da bilir. Cesaret ve hayal gücü, teknolojinin en zor zamanlarında bile yardımına koşan iki kavramdır. Labirentten kurtulmanın en iyi yolu da uçmaktır. Bunu bilen Daedalus kuş tüylerini küçükten büyüğe doğru sıralar ve kanatlar yapar. Büyük tüyleri birbirine iplerle bağlarken küçükleri de bal mumuyla tutturur. Yaptığı bu kanatları hem kendisine hem de oğlu Ikarus'a takarak Girit'ten uçarlar. Yunan mitolojisinde teknoloji sahibi insan, içgüdülerinin yani sezgisinin sesini dinleyen ve baş başa kaldığı kritik anlarda bilgi birikimini hemen kullanarak hiç düşünmüyormuşçasına yapılması gereken şeye karar veren insandır. O an, kişinin kendi bilgisiyle tamamen baş başa kaldığı bireysel bir andır ve o anın sorumluluğu tamamen o kişiye aittir. Bu an aynı zamanda içgüdülerin ya da sezginin de devreye girdiği andır ki, yüzyıllar sonra Nazianzuslu Gregorius sezgi gücüne tekne teknon, sanatların sanatı diyecektir. Ancak teknoloji sahibi bir insan, istese de istemese de haddini aşmaya meyillidir. Ve Daedalos'un kanat yaparak uçma ve uçarak özgürleşme fikri de, ne olursa olsun doğa karşısında haddini aşmaktır. Bu yüzden Daedalos tam kurtulduklarını sanırken, yolculukları sırasında oğlu Ikarus uçuş hızını kontrol edemeyip güneşe doğru yükselince, yani sınırı iyice aşınca, kanatlardaki bal mumu güneş ışınlarıyla erir ve Ikarus denize düşüp boğulur. Hephaistos ve Harmonia. Daedalos'un yanı sıra yanardağların, yanardağ patlamalarının, madeni ateşle işlemenin, madenciliğin, işlenmiş demirin, sanayinin ve savaş aletlerinin yapımının tanrısı Hephaistos da bizi teknolojinin bir başka köşesine götürür. Ateşi kullanarak görkemli silahlar, birbirinden güzel sanat eserleri, ziynet eşyaları yaratan Hephaistos, çekiç, örs, kerpeten, çift yanlı baltanın da mucididir. Zeus'un kıskanç, huzursuz, hırçın ve inatçı karısı Hera'nın babasız yarattığı bir tanrıdır. Görünüşü çirkin ve ayağı topal bir tanrıdır. Dik ve güçlü bir boynu, kıllarla kaplı bir göğsü vardır. Seke seke yürür ve en güzel tanrıçalara aşık olur. Aşk tanrıçası Venüs'e bile aşık olmaya cesaret eder ama hep aldatılır. Zeus'a yani baş tanrıya bir başkaldırı olarak doğan bu tanrı, tanrıların ve insanların kendisine güldüğü ama başları sıkışınca yardımına başvurduğu bir tanrıdır. Yani bu tanrıdan hem tiksinilir hem de onsuz olunmaz. Bu tanrının en büyük eserlerinden biri belki de Zeus'un buyruğuna uyarak Pandora'yı, tutkunun somutlaşmış hali olan kadını yaratması olmuştur. Yukarıda da kısaca bahsettiğimiz gibi Prometheus'u ateşi çaldığı için cezalandırmak isteyen Zeus önce Hephaistos'u yanına çağırmış, ona çamurdan bir insan yaratmasını ve içine insan sesi koymasını emretmiştir. Aşk tanrıçasını çağırmış ve bu yaratılanın içine aşkın bütün çekiciliğini koymasını buyurmuştur. Athena'yı çağırmış, ondan bildiği bütün hünerleri, özellikle el işlerini öğretmesini istemiştir bu kadına. En son olarak da Hermes'i çağırmış ve onun içine köpek yüreği koymasını ve bir tilkinin kurnazlığıyla donatmasını buyurmuştur. Böylece dünyadaki tüm kötülüklerin Hephaistos'un ustalığıyla çamurdan yarattığı bu varlıktan doğmasına yardımcı olmuştur. Yani bir anlamda teknoloji kötülük için kullanılmıştır. Her şeye rağmen Hephaistos, yani Pandora'yı yaratan hüner ya da teknoloji insanlığın yardımına da koşmuş. Değişik amaçlara hizmet eden icatlarıyla yeri geldiğinde kavgalara, çatışmalara neden olduğu gibi, yeri geldiğinde de çıkan bu kargaşayı yine kendisi önlemiştir. Çünkü o aynı zamanda hünerinin kontrolündeki ateşin parıltısı ve yaydığı ışığın simgesi olan güzel sanatların da tanrısıdır. Evlenecek kızların başını süsleyen ve bütün görkemiyle parıldayan taçlar yapmış ve el hüneriyle kabalığı incelikle, kötülüğü iyilikle dengelemiştir. Böylece Hephaistos örneği, mitolojide teknolojinin kavga eden, dalaşan, dehşet saçan ama sonunda harmoniyeyi uyum, denge, bağdaştırma, yardım sağlayan yönü gösteren bir simge olmuştur.